Evet, selamlar. Bugün iki tane metot yazacağız. Handle toolbar ve handle user comment metotları. Ne işe yarıyor bu iki metot? Handle toolbar metoduyla alevimize toolbarımıza bir buton ekleyeceğiz. Handle user command'la da o butona tıklandığında yapmak istediğimiz işlemi yapacağız aslında. Bizim daha önce yazmış olduğumuz alevimiz vardı. Bir hatırlayalım onu. Şöyle girdiğimiz zaman şu vaziyette duruyor. Biz şimdi şuradaki toolbarımıza bir buton ekleyeceğiz. Öncelikle bunun için handle toolbar metodunu yazacağız. Nasıl yapacağız? Burada yeni bir metot handle toolbar. Bunu for event toolbar eventini seçeceğiz. Importing of cl green alo ve grid dedikten sonra bunun bizden beklediği 3 tane alan var. Biz ikisini kullansak yeterli olacak bizim için. Ne bunlar? E-object ve e-interaktif alanları. Şimdi bunun için metot yazacağız. Şu kısma en tepeye yazalım bu metot. Handle toolbar. Tabii öncelikle top include'una bir global structure'ımızı tanımlayalım. Buraya. gs toolbar dedim. Type stb buton diye bir tipimiz var bizim. Bu tipte bir structure oluşturuyorum. Ne bu? Şöyle çift tıklayıp içerisine gidelim. Şöyle şu şekilde 7 tane alan tutuyor içerisinde. Bunları da alalım. Bu 7 alanı. Her biri ayrı amaca hizmet ediyor. Şöyle geri geldim. Şimdi biz bu structure'ı dolduracağız. Evet, şöyle gs toolbar diyelim, bunu 7 kez çoklayalım. Buraya da aldığımız alanları yazalım. Bu şekilde yazdık. Function dediği aslında butonumuzun tıklandığında arka planda tutulacak ismi. Mesaj butonu ekleyelim. MSG dedim. İkon dediği ikon tipini belirliyoruz. Mesela şöyle ikon içerisine gidelim. İkon name. Burada value range'de değilmiş. Şöyle yapalım. S16N böyle çalıştırıyorum. İkonlar var. Buradan bir şey seçebiliriz. Mesela mesaj butonu için şöyle uygun bir ikon. Şöyle ikon print kullanılabilir. Burada istediğimiz ikonu kullanabiliriz. Ekleyeceğimiz butona göre. Böyle SS80'e tekrar gidiyorum. İkon kısmına ikon print'i yazdık. Quick Info kısmında aslında mouse'u butonun üzerine getirdiğimizde altta çıkan yazı ne olsun? Mesaj göster yazsın o kısımda. Buton type dediği aslında butonun tipleri var. Buna da bakalım. 0'dan 6'ya kadar. Şöyle içeriğine girdiğimiz zaman bunun value range'inde 0 normal buton. Yazmadığımız zaman da default'ta 0 geliyor. Bir menü ve default buton. 2 menü. Burada isteğimize göre yapabiliyoruz görüntüsünü. Birazdan deneyerek de beraber görürüz. Şöyle default olması açısından 0 dedim. Disabled inaktif mi olsun, aktif mi olsun? Seçmediğimiz zaman zaten aktif geliyor. İnaktif olmasını istiyorsak bunu x'liyoruz. Şimdi ben above false diyeceğim. Aktif olsun. Text dediği de butonumuzun üstünde yazacak text aslında. Mesaj diyelim. Check'te hani butona tıklanmış şekilde açılmasını sağlıyor bunu eğer x'lersek. Above false dedim. Yine bunu da yazmadığımız zaman aslında check edilmemiş haliyle görüntülüyoruz. Daha sonra bunu doldurduğumuz structure'ımızı append edeceğiz. Bu. Importing'de tanımladığımız e-object üzerinden empty toolbar metoduna eklemesini yapacağız. Ne yaptık? Handle toolbar'ımızı tanımladık.
Bir buton ekledik içerisine. Bilgilerini girdik. Bunu da append ettik. Süper. Neyi unuttuk? Handler etmeyi, set etmeyi unuttuk. Bunu da display alv metodundan hemen önce set handler diyerek bizim go main sınıfımız üzerinden handle toolbar or go alv dediğimiz zaman şöyle F9'la seçip aktif ediyorum. Şöyle bir çalıştıralım. Ekleyebildik mi butonumuzu görelim. Evet, seçtiğimiz ikonla butonumuzu ekledik. Şu an tıklandığı zaman bir şey yapılmıyor. Şimdi tıklandığı zaman bir mesaj basalım. O kısmı nasıl yapacağız? Bunu da handle user command ile yapıyoruz aslında. Şöyle tekrardan geliyorum. Evet, bunu çokluyorum. Handle user command diyelim. For event kısmına user command'i yazıyorum. CLGU'yu alv grid. Yine bunun da importunda aslında sadece EUCOM var. Bunu kullanacağız. Evet, şöyle alıyorum handle toolbar metodunu. Kopyalıyorum. Handle user command'ı yazdım. Bu kısımda aslında tıklanan butonu importing ile tanımladığımız EUCOM değişkeni tutuyor. Şu kısımda yazdığımız function içerisindeki değer de tıklanan butonun değeri aslında. Şu kısımları siliyorum. Tıklandığında ne yapacağız? Şimdi basic bir örnek olması açısından bir mesaj verelim. Mesaj butonuna tıklandı şeklinde. Pop-up olarak gösterelim. Information tipinde. Like as dedim. Bunu bir de set edelim. Böyle kopyalıyorum. Ben de user command dedim. Aktif ediyorum. Şöyle F8'de yürütüyorum. Mesaj butonuna tıkladığımız zaman ayarladığımız mesajımızı basmış oldu. En basit haliyle bu şekilde toolbar'ımıza buton ekleyip butona tıklandığında yapılacak işlemleri bu şekilde yazabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.